Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları olarak kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Bu perşembe günü 2 tane Player of the Week paketi gelebilir arkadaşlar. Bir tanesi lig maçlarından. İkincisi ise Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inin gelmesi lazım. Daha önceki zamanlara baktığımızda Konami Şampiyonlar Ligi'nden Player of the Week paketleri getiriyordu. Ve şu anki turların ilk maçları oynandı arkadaşlar. Haftaya rövanşlara çıkacaklar takımlar. Şampiyonlar Ligi turundaki o ilk maçlara bakarak Konami bir tane de Player of the Week paketi getirebilir. Şampiyonlar Ligi gelirse kimler gelebilir? Lig Player of the Week'inde kimler olabilir? Onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle ligden başlayalım. İngiltere Ligi'nden bu hafta forvet adayları çok fazla. Santrafor adayları 3-4 tane santrafor gelmeyi çok hak eden performans sergiledi ama Konami büyük ihtimalle 2 tanesini seçecektir. Crystal Palace maçından başlayalım. Ayew gizli forvet pozisyonunda oynadı arkadaşlar. GF pozisyonunda bu hafta gelme ihtimali yüksek. 1 gol 1 asisti var. Eğer Ayew seçilmezse stoper Richardson'da 1 golü bulunmakta. Aston Villa 4-2'lik galibiyet aldı. Bu maçta 2 adayımız var. Bailey harika oynadı. 1 gol 1 asist yapsa da oyunuyla da çok göz doldurdu. Eğer Bailey seçilmezse Douglas Luiz göbek futbolcusu, onun da 2 golü var. Bu iki futbolcudan birisini Konami tercih edebilir. Arsenal şov yapmaya devam ediyor. Bol gollü galibiyetler alıyor. Bu hafta da farklı bir galibiyet aldı. Kendi evinde 4-1'lik galibiyet. Peki kimler gelebilir? Aslında adaylar fazla. Havertz santrafor pozisyonunda oynadı arkadaşlar. Eğer gelirse santrafor kartıyla gelecek. SF 1 gol 1 asist. Saka güzel oyunu bir de golle süsledi. Ya Havertz ya da Saka gelecek gibi görünüyor. Fulham Manchester United'ı deplasmanda yendi. Ben bu maçta Iwobi'yi çok beğendim. O da son dakikalarda gol attı. Galibiyeti getirdi. Kaleci Leno gol yedi. Genelde Konami gol yiyen kalecileri getirmez ama yemesine rağmen çok fazla kurtarışı var arkadaşlar. Veyahut da stoper futbolcusu. Konami stoperlerin gol atmasını sever. Belki stoperi getirebilir. Ha ben olsam Iwobi ya da Leno'yu, kurtarışları da vardı Leno'nun çok fazla. İkisinden birini getirirdim. İtalya Ligi'ne geçtiğimizde Juventus'ta Vlahovic haftaya damga vuran bir performans sergiledi. 2 gol 1 asisti var. Gelme ihtimali çok yüksek. Inter takımı 4-0'lık galibiyet aldı. Adaylar çok fazla arkadaşlar. Lautaro Martinez 2 gol attı. Biri de Inter tarihine geçmiş. 100 gol barajını geçen bir başka Interli futbolcu olmuş. 3. ya da 4. isimdi galiba Inter'de 100 gol barajına ulaşan. Frattesi orta saha futbolcusu, 1 gol 1 asisti var. Eğer bu iki futbolcuyu Konami tercih etmezse stoper futbolcusu De Vrij stoper ve 1 gol attı. Konami seviyor ama Martinez, Frattesi biraz daha ön planda. Ama santrafor adayları o kadar fazla ki Martinez'in üstünü çizip diğerlerinden de birisini tercih edebilirler. Genoa'nın stoper futbolcusu da Bani 1 gol kaydetti. Seviyesi düşük bir isim. Haftanın dikkat çeken stoperlerinden bir tanesi. Player of the Week paketinde de görebiliriz. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde Barcelona 4-0'lık galibiyet aldı. Barcelona takımından bir futbolcunun gelmesi gerek. 2 tane güçlü aday var. Birincisi De Jong. Oynadığı pozisyon gereği orta saha göbek futbolcusu, 1 gol kaydetti. Rafinha da bu maçta çok etkiliydi. 1 gol 1 asisti var. Ya Rafinha ya da De Jong. Bu iki futbolcudan birisini Konami tercih edebilir. İtalya Ligi'nde Empoli deplasmanda 3-2'lik galibiyet aldı. Orta saha futbolcuları Mari'nin 2 tane asisti var. Dikkat çeken performanslardan. İtalya Ligi'nde Bologna takımının göbek futbolcusu da 1 gol 1 asist yaptı. Bu iki göbekten birisini belki Konami tercih edebilir. İspanya'ya tekrar geçecek olursak Villarreal takımı 3-1'lik galibiyet aldı. Orta saha futbolcusunun 2 golü var. Göbekte oynadı. Göbek defansif orta saha kartıyla. Komesena. Bu tarz böyle çok yüksek seviyeli olmayan, geçmişte renkli kartları gelmemiş, dikkat çeken orta saha futbolcuları var arkadaşlar. De Jong gibi yüksek seviyeli isim olsa da yanında 1-2 tane de böyle orta seviyeli orta saha futbolcuları görebiliriz pakette. Alman Ligi'nde Bayern Münih 2-1'lik galibiyet aldı. Konami sadece Alman Ligi'nden Bayern Münih'ten futbolcu getirebiliyor. Bayern Münih takımı bu sezon başarısız olsa da lige havlu attılar. Hani şampiyon olmaları çok zor gibi. Şampiyonlar Ligi'nde de çok zorlanıyorlar. Lazio'ya elenirler mi bilinmez ama Lazio'yu geçseler bile bir sonraki turda işleri zor olacak gibi. Bayern Münih kötü olsa da Harry Kane adına çok güzel bir sezon geçti. Rekor falan da kırmıştı. En erken Alman Ligi'nde 20 gol ya da 25 gole ulaşan futbolcuydu. Çok fazla gol attı. Harry Kane için güzel bir sezon olsa da Bayern Münih için çok kötü bir sezon. Harry Kane gelmeyi hak ediyor aslında. Brest 3-0'lık galibiyet aldı Fransa Ligi'nde. 3 gol atan ofansif orta saha futbolcusu var. Kamara büyük ihtimalle gelebilir arkadaşlar. Daha önce gelmiş mesela 91'lik kartı. Daha da yukarıya çıkarmaları lazım. Belki de güçlendirici falan eklerlerse seviyesi daha da yukarıya çıkacaktır. Fransa'da Monaco 3-2'lik galibiyet aldı.
Minamino sağ kanatta oynadı ve Japon futbolcu arkadaşlar. Hani hem Japon olmasından dolayı hem de bu hafta iyi de performans sergiledi. Belki kendisini görebiliriz ama sağ kanatta oynadı. Gelirse sağ kanat kartıyla gelecek. Portekiz'de Benfica'da Rafa Silva santrafor oynadı. Ve haftanın en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Olur da Konami tercih ederse santrafor kartıyla getirebilir arkadaşlar. PSV 7-1'lik galibiyet aldı. Çok fazla santrafor adayı var bu hafta. Onlardan bir tanesi de Luuk de Jong. 3 gol 1 asist yaptı. Evet, Hollanda Ligi'nde farklı galibiyetler fazla oluyor ama 4 gole de doğrudan katkı sağlamış bir isim var karşımızda. Daha önce 92'lik kartı gelmişti. Belki gelirse yine bu tarzda da bir tık seviyeyi yükseltebilir Konami. Ligimizden pek Konami oyuncu seçmiyor ama mesela Sivasspor'un 4-1'lik galibiyeti var. Bu maçta Caner Osmanpaşa biraz daha ön plandaydı. Ve bu maçların dışında ihtimali düşük olsa da gelebilecek bazı isimler var. Marsilya'da Aubameyang 2 gol attı ama bir tanesi penaltıdan. Penaltısız 2 gol atsaydı ihtimali daha bir yüksekti. Manchester City takımında Foden lig maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. Ama Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyiydi. Şimdi bu perşembe Şampiyonlar Ligi Player of the Week'de bekleniyor arkadaşlar. Olur da gelirse kimler gelebilir bir de onlara bakalım. Şimdi maçlara baktığımızda kısır maçlar diyebiliriz. 1-0, 1-1, 1-1, 1-0 çok fazla maç var arkadaşlar. O yüzden sürpriz tercihler de olabilir. Şöyle bir bakalım kimler olabilir? Mesela Porto takımında galibiyeti getiren futbolcu Galeno muhteşem bir gol attı. Bence o golün hatırına getirmeleri lazım. Ama kaleci olur, savunmadan belki bir isim olabilir. Konami böyle sürprizler de yapabilir. Inter takımı 1-0'lık galibiyet aldı. Hem de Atletico Madrid'e karşı. İhtimaller biraz fazla. Mesela Barella var, göbek futbolcusu. Ya da golü atan Arnautovic oyuna sonradan girdi. Süper 7'ye de olur da gelirse. Bu iki futbolcudan birisi gelebilir. Lazio kendi evinde Bayern Münih'i yendi. Golü Immobile attı ama penaltıdan attı. Penaltıları çok önemsemiyorlar. Mesela penaltısı gol atan futbolcu olduğu zaman genelde onu getirmekteler. Hem de bir değil de birden fazla gol atması lazım. Bu maçta mesela Isaksen istatistikleriyle iyi işler yaptı. Belki gelebilir. Paris Saint-Germain 2-0'lık galibiyet aldı. Burada adaylar fazla arkadaşlar. Şimdi Mbappe bir golü var. Barcola'nın bir golü var. Veyahut da Fabian Ruiz, o da asist yapmıştı. Bu 3 futbolcudan birisini Konami tercih edebilir. Tabi bunların içerisinde Mbappe çok yüksek seviyeli. Barcola düşük. Fabian Ruiz de orta seviyeli bir göbek. Real Madrid deplasmanda 1-0'lık galibiyet aldı. Kalecileri gelebilir arkadaşlar. Bir kaleci olacaksa bu pakette Real Madrid kalecisi olabilir. Eğer onu seçmezlerse ofansif orta sahada oynayan Brahim Diaz. Bu maçta ofansif orta sahada oynamıştı. Galibiyeti getiren golü attı. Manchester City 3-1'lik galibiyet aldı. Bu maçta adaylar birazcık fazla. Foden hem lig maçında hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol atmıştı. Ya burada ya da orada olması gerekiyor. Kevin De Bruyne golü var, asisti de vardı diye hatırlıyorum. Bir gol bir asist olması lazım. Veyahut da Bernardo Silva. Geride oynadı. Dost göbek bir pozisyonda. Bu 3 futbolcudan birisini Konami tercih etmeli. Kevin De Bruyne yakın bir zamanda geldi. Foden'ı da daha önce Şampiyonlar Ligi'ne eklemişlerdi. Belki yine ekleyebilirler. Veyahut da lige ekleyip buraya eklememe durumları da olabilir. Veyahut da tam tersi Şampiyonlar Ligi'ne ekleyebilirler de. O iki futbolcuyu seçmezlerse Bernardo Silva 3. adayımız bu maçta. Ve son olarak Barcelona takımı deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maçta aslında Barcelona galibiyeti yakındı. Çok fazla pozisyona girdi, kaçırdılar. Her iki takıma da baktığımız zaman Barcelona'dan Konami oyuncu seçerse genelde 1-1 biten maçlarda, berabere biten maçlardan Konami pek oyuncu seçmez ama Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla berabere ve 1-0 biten maç var. Belki Konami tercih edebilir. Her iki takımdan da oyuncu seçebilir. Barcelona takımında Pedri sol açıkta oynadı. Ya da Lewandowski santrafor. Bu ikisinden biri olabilir. Napoli takımında da göbek futbolcusu Frank Zambo Anguissa istatistikleriyle dikkat çeken isimlerden birisiydi maçta. Napoli'de golü de Osimhen kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla aday var ve sürprize açık arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken performanslar da bunlar da arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi paketinde zaman zaman çok yüksek seviyeli isimler de olmakta. Bu hafta özellikle de Lig Player of the Week'inde santrafor adayları çok fazla. Bakalım Konami hangi santraforları tercih edecek? Tüm bunlarla alakalı sizler de yorumlarınızı, tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.